Selamlar, merhabalar benim değerli ve güzel takipçilerim, benim arkadaşlarım ve YouTube kanalımın yeni misafirleri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine şahane, çok faydalı bir bitkinin faydalarını anlatacağım size. Hem faydalı tarifleri de paylaşacağım. Hemen tarife geçiyoruz. Bu topladığımız bitki biberiyedir. Biberiye hem varisli damarlara, hem cilt rahatsızlıklarına, hem saç dökülmesine çok iyi yardımcı olan bir bitkidir arkadaşlar. Biberiyeyi zaten hem kozmetik ürünü olarak biberiyeden hazırlayıp kullanabiliriz. Hem sağlık için de faydalı kürleri hazırlayıp kullanabiliriz. Biberiyelerin tabii ki de böyle tazesini de kullanabiliriz eğer bulursanız ve kurutulmuş halde olanı da alıp kullanabiliriz arkadaşlar. Aktarlarda vardır mutlaka. Kurutulmuş olanı da aynı şekilde etkilidir ve taze olanı da aynı şekilde etkilidir. Biberiye yapraklarını, dallarını durulayıp tozunu alıp ondan sonra kağıt peçete yardımıyla güzelce kurutalım. Biberiye yapraklarını koparıp hazırlayalım. Biberiye bitkisi arkadaşlar 1000 tane rahatsızlığa şifadır. Gerçekten Tanrı'nın bizim için yaradan şifalı, faydalı bir bitkidir. 3 dalın biberiye yapraklarını aldık. Burada tazesinden yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar oluyor. Kurutulmuş halinde olan biberiyeden de 3 yemek kaşığı alabiliriz. Biberiyeleri bir cam kavanoza yerleştirelim. Bir de bu tarifimizde arkadaşlar karanfil kullanacağız. Karanfilden alıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar. Cam kavanozun içindeki biberiyelere 1 yemek kaşığı karanfil ekleyelim. Şimdi 1 limon alıyoruz. Ve şimdi de karbonat alıyoruz arkadaşlar. Karbonattan 1 yemek kaşığı alalım. Limonun üzerine ekleyelim. Üzerine su dökelim. Limonu karbonatlı suda 15 dakika bekletelim. 15 dakika geçtikten sonra limonun bir güzel karbonatlı suyla yıkayalım. Neden karbonatlı suda limonu bekletiyoruz ve neden güzelce yıkıyoruz derseniz arkadaşlar, biz limonun kabuğunu kullanacağız. O yüzden ilaçlama olduysa da karbonatlı suyda biz ilaçını yıkıyoruz arkadaşlar. Oh, evet, güzel oldu böyle. Limonu karbonatlı suda yıkadıktan sonra bir kez daha normal suda durulayalım. Sonra kabuklarını, limonun dışını güzelce kurulayalım.
Ve şimdi limon kabuklarını böyle küçük rendede rendeleyelim. Limon kabuklarını rendeden rendeledik. Bize limon kabuğundan 1 yemek kaşığı kadar yeterlidir. 1 yemek kaşığı limon kabuklarını kavanoza ekleyelim. Şimdi kavanozun üzerine 150 mililitre saf zeytinyağından dökelim. Şimdi bildiğimiz yoldan bir küçük tencere alıyoruz. Tencerenin içine küçük bir havlu serelim ve hazırladığımız kavanozu yağ ile birlikte yerleştirelim. Tencerenin içine kavanozun yarısından gelecek kadar su dökelim. Ve tencereyi ocağa yerleştirelim. Tencereyi ocağa yerleştiriyoruz. Ocağın ateşini orta ateşte açıyoruz ve suyun kaynamasını bekleyelim. Şimdi tekrardan 2 dal biberiyenin yapraklarını alalım. Bir cam kavanoz alıyoruz. Büyük cam kavanoz olsun. Biberiye yapraklarını yerleştirelim. Limon alalım ve limondan 2 dilim keselim. Cam kavanozun üzerine ekleyelim. Şimdi üzerine 700 mililitre kaynamış sudan dökelim. Kapağını kapatalım. Bir havluya saralım ve 40 dakika demlenmesine bırakalım. Tenceredeki su kaynamaya başlayınca ocağın ateşini kısık ateşe alalım ve tenceredeki suyu 40 dakika kısık ateşte kaynatalım. Yağımızı da suyun ısısıyla 40 dakika ısıtmış olacağız. ...40 dakika geçtikten sonra kavanozu çıkaralım ve yağı soğumasına bırakalım. Öncelikle tüm bileşenlerle birlikte yağı güzelce karıştıralım. Bileşenlerin özü de yağa çıkmış olsun. Zaten 40 dakika kısık ateşte kaynattığımızda tenceredeki suyu ve yağımızı ısıttığımızda içindeki eklediğimiz bitkilerin özü de çıkmış oluyor. Şimdi alıp yağı süzelim. Bu hazırladığımız her evde olması gereken bir hazine olan yağı, şifalı, faydalı biberiye yağını arkadaşlar 6 aya kadar kapağını kapatıp karanlık ve serin ortamda saklayabiliriz. Raf ömrü 6 aydır. Ama kullanımına tabii ki de hemen şimdiden geçebiliriz. Şimdi gelelim kullanımını size anlatayım.
alıyoruz. Günde bir defa, ben şimdi ellerimde göstereceğim size ama bu yağı varisli damarlar oluşan yerlere masaj yaparak, hafif masaj yaparak uyguluyoruz. Aynı zamanda da şöyle yara olan yerlere, yani çizdiğiniz bir yere, ben bugün limon ağacından limon toplarken çizdim elimi, uyguluyoruz. Yanıklara, yaralara, varisli damarlara ve aynı zamanda da dirseklere, eklemlere, yani dizlerdeki eklemlere, ayak parmakları eklemlerine, el parmakları eklemlerine güzelce uygulayalım ve iyice böyle eklemlere de masaj yapalım arkadaşlar. Bu yağın gerçekten muhteşem faydasını göreceksiniz. Aynı zamanda da bu yağı haftada 2 defa olarak saçlarımıza da uygulayabiliriz. Saçlara şu şekilde uygulanır. Haftada 2 defa, daha saçlarımız kirliyken uyguluyoruz saç köklerine. 10 dakika güzelce masaj yapıyoruz. Ondan sonra alıp 40 dakika bekletiyoruz. 40 dakika geçtikten sonra saçlarımızı normal şekilde, önce şampuanla 2 defa, ardından saç krem kullanıyorsan saç kremiyle yıkıyoruz. Saçların gürleştiğini göreceksiniz. Saç uzamaya başlıyor, saç çıkmaya başlıyor. Kel olan yerlerde bile kafamızda, başımızda saç uzamaya başlıyor. Olan saçlarımızda kökleri güçleniyor arkadaşlar. Güzel bir uyarım alıyor saç kökleri ve saçlarımız, yıpranmış saçlar bile güzel, güçlü ve parlamaya başlıyor. Evet, saç için de kullanabiliriz. Aynı zamanda dediğim gibi varisli damarlar oluşan eklemlerde ağrı oluyor. Eklem ağrılarına da çok iyi gelen bir yağdır. Ama tabii ki de masaj yaparak uygulanır bu yağımız. Ve dediğim gibi tekrarlayacağım şimdi arkadaşlar. Raf ömrü 6 aya kadar karanlık ve serin ortamda saklanabilir bu yağımız. 40 dakika geçtikten sonra demlediğimiz biberiye çayımız da hazır oldu. Öncelikle güzelce karıştıralım. Biberiye çayı çok faydalı olan çaydır arkadaşlar. Karaciğeri temizler, karaciğeri detoks yapar. Bağırsak ve mide sindirim sistemimizi detoks yapar. Bağırsakları temizler. Aynı zamanda da solunum sistemi de temizler arkadaşlar. Ve böyle soğuk algınlığı olduğunda da bu şekilde hazırlayıp içebiliriz. Şimdi alıyoruz ve biberiye çayını süzelim. Zaten 1 bardak kadar biberiye çayından süzelim. Kalanı bu şekilde kalsın içinde. Evet, biberiye çayını nasıl içeceğiz? Günde 1 defa, sabah veya akşam hiç fark etmez. Yemek yedikten sonra tok karnına, yemek yedikten sonra şöyle bir 30 dakika geçtikten sonra 1 bardak biberiye çayını sıcak sıcak içelim arkadaşlar. Muhteşem detoks yapan, karaciğerimize yardımcı olan, mide, bağırsaklara yardımcı olan ve solunum sistemimize de, soğuk algınlığına da yardımcı olan çok güzel bir faydalı, şifalı yağdır arkadaşlar. Evet, ne kadar içeceğiz derseniz 10 gün içelim. Ondan sonra ara verelim. 2 hafta ara verip sonra tekrar 10 gün olarak tekrarlayabilirsiniz. 1 bardağı içiyoruz. Kalan çayı da bu şekilde bırakalım ve yarın içelim.
Evet arkadaşlar, bu şekilde evde çok kolay, çok basit bir şekilde hazırlayıp kendiniz çok iyi bakabilirsiniz. Sorularınız varsa videonun yorumlar kısmında yazın lütfen. Aynı zamanda da kaç yaşında olduğunuzu da yazın. Ben sizlerin yaşınıza göre ne ihtiyaçlarınız varsa, hangi tarife ihtiyacınız varsa onları da yazın. Ona göre sizlere videolar çekip, tarifleri çekip aktaracağım bilgileri. Kendinize çok iyi bakınız. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere.